Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındasınız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, videoları sonuna kadar izlemeyi ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Yine her hafta olduğu gibi sizler için değişik yerleri, değişik gizemleri, değişik efsaneleri araştırmaya devam ediyor. Bazen ekip arkadaşlarımla, bazen de yalnız değişik gizemli yerlere geliyoruz. Yine İstanbul bölgesindeyiz. Biliyorsunuz ben videolarımda hiçbir zaman net yer vermiyorum. Çünkü neden? Zaten defineciler belli bir yerlere girip belli bir takım kazılar yapıp bu tarihi dokuyu yok ediyorlar. Bilinçsizce hareket ettikleri için. O yüzden daha fazla kimseye belli etmemek için tam konum vermiyorum. Yorumlarınıza bazen yazıyorsunuz. Bir de birçok yorumda şunu görüyorum. Aslında birçok yorum demeyeyim de benim için her yorum önemli. Sizlerin yorumlarıyla bir yere geliyoruz. Neden geceleri gidiyorsun diyenler var. Neden gündüz gitmiyorsun diyenler var. Geceleri hem adrenalin yüksek oluyor hem de paranormal olayların olabilme ihtimalinin daha yüksek olduğu. Biliyorsunuz kimine göre akşam ezanından sonra, kimine göre yatsı ezanından sonra daha çok paranormal aktivitelerin olduğu rivayet edilir ki gece ben bunda çok karşılaştım. Mümkün olduğu kadar aktivite oluyor ve bu adrenalin ekrandan size yansıyor. Bugün yanımda yüzlerini blurlayacağım, göremeyeceksiniz. İsimlerini vermek istemeyen iki tane bölgede yaşayan, doğma büyüme buralı olan ziyaretçiler Instagram 34 WhatsApp hattından ulaşan, ben WhatsApp hattından ve ziyaretçiler 34 Instagram adresinden gelen her türlü ihbarı değerlendiriyorum arkadaşlar. Araştırıyorum. Yani buranın hikayesi kısaca şöyle arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul'un altında belki 7, belki 8, belki 9 tane İstanbul var. Bunu hep söylüyorum. Binlerce yıllık bir uygarlıklar var. Her uygarlık bir iz bırakmış. Romalılar, Bizanslılar, Persler, Frikler, Lidyalılar hepsi. Hani hep söylerim ya, meşhur bir şiir vardır. Bir gün parmak izlerimiz birbirimize değecek diye. Tabii bunu tüm dünya biliyor. İstanbul, Türkiye her zaman için defineciler de tabii ki maddi imkanlarını genişletmek için bir adrenalin, bir efsaneyi yakalayabilmek için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Burası da zaten bölge olarak çok enteresan bir bölge. Yine bir define çalışması yapıldı. Büyük bir kuyu bulunduğu ve bu kuyuya giren 2-3 kişinin bir daha çıkamadığı ve bu bölgede yaşayan bir kardeşimizin de rüyalarına girdiği, burada devamlı birisinin gel beni kurtar, gel beni kurtar diye rüyalara girdiğini söyleniyor. Belli bir yere kadar benimle gelecekler. Belli bir yerden sonra mecburen yalnız ilerleyeceğim. Çünkü şunu rica ettiler. Abi hani biz dolaşıyoruz ama biraz da çekiniyoruz. Biz sana belli bir yere kadar eşlik ederiz dediler. Şimdi çok uzatmadan dediğim gibi yüzlerini blurlayacağım. Şey yapmayın. Bir de ne diyordum? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili kardeşim. Şu ışığı da ben alayım. Neler anlatmak? Yüzünü kapatacağım, hiç merak etme. Şimdi abicim biz ormanda çalışıyoruz hükümet aracısıyla. Geceye kaldığımız zaman ben arkadaşım ve ben bir garip sesler duyduk. Bir kapak gibi bir şey vardı. Böyle bir şey açılmış ama üstleri örtülmüş tabi. Dikenler örtmüş. Bir ince ses, bir çocuk sesi, ağlama sesi. Bizi beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. Bir arkadaşım var, ismini veremiyorum. O da dedi ki baksana dedim. Evet dedi, doğrudur dedi. Sesi algıladık. Ondan sonra böyle şüpheler, biraz daha biz gidelim mi gitmeyelim mi biraz girmeye çalıştık. Ondan sonra karanlık. Ben de panik atak olduğu için, arkadaşımda da panik atak olduğu için fazla tırsık yani açıkçası. Sen bu rüyanda mı giriyordu burası? Ha, bunlar rüyamıza girdi. Ama ekten bir ses geldi bana kulağıma. Fısıldama sesi. Bir enseme böyle dokunmalar oldu, bir şey oldu. Bir titreşim oldu. Ondan sonra arkadaşımı aldım. Gel dedim, o da ormanda bizimle çalışıyor. Yani biz ağaç maaş taşıyoruz burada, temizlik yapıyoruz, ormanları temizliyoruz. İşte ondan sonra öyle böyle derken geldik buraya kadar. Ondan sonra bu abi bulduk. İyi yaptın. Peki şimdi bu gideceğim yeri defineciler çalışma yapmışlar. Evet, kazı evet. yapmışlar. Belli bir yere kadar çalışmışlar. Kapağı açmışlar. Ön kapağı. Arkasını Eski bir tarihi uygarlığa gidiyor burası. Bizanslılardan daha önce galiba tahminim. Çünkü Peki sen geceleri ormanda dolaşıyor musun? ben çok dolaşırım. Uyuyamam. Sabaha kadar Paranormal dolaşırım. bir şeyle karşılaşıyor musun? Herhangi bir Ürperiyor musun? Ürperiyorum. Nasıl ürperiyorum? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün dünya, yarın mahşer. Şimdi duruyorum. Bir anda bir gözüm takılıyor. Şöyle bakıyorum karanlığın içine. Bir sesler geliyor kulağıma. Fısıldamalar. Geliyor ayak tırnağımdan saç telime kadar sesimi kesiyor. Sanki birileri bana dokunuyor. Bir fısıldamalar geliyor. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ama ince fısıldama. Gidiyorum bakıyorum, bazı göremiyorum fazla bir şey. Herhangi bir ormanda dolaşırken gecenin o saatte 2.30-3. Kedinin ne işi var? İki tane çatalın arasında böyle ağacın. Kedi durmuş. Böyle bakıyor bana. Evet. Çok enteresan. Ben ziyaretçiler kanalını ilk açtığım günden beri hep şunu söylüyorum.
metafizik varlıkları, cinni varlıkları kameraya çekmeniz çok zor. Onlar kamerayla çok zor görüntüler. Bazen belki bir sis, bir bulut veya bir kaya şeklinde veya bir ağaç şeklinde. Genelde hayvan şeklinde, kurbağa şeklinde, böcek şeklinde çıkıyor. Sen de bazen dönem dönem çekmeye çalışıyor musun onları? Onlar kameraya yansımıyor. Değil mi? Kendisini bilen insan, o akıllı, hani bilen bazı insanlar çok çekiyor. Ya yok şu cin çektim. Lan cin sana gözükür mü? Değil mi? Tövbe Evet, doğru estağfurullah. söylüyorsun. Biz Tamam de, hadi biz- peri gözükür. Evet, Ruhani şeyler gözükür. Ama cin hayatta gözükmez. aynen. Cin Biz, ateştendir. biz hep söylüyoruz. Varsa var, yoksa yok diyoruz. Sen neler söylemek istersin? Ben mi? Sen bir şey söyle. Ben ne söylemek isteyeyim? Sen de burada ürperiyor musun? Tabii burada ürperiyorum. Buraya ben bir sene önce geldim. Bir sene önce burada bir motorla gelmiştim. Böyle ormanda gezerken Ağaç bir tane bir çocuk sesi vardı. Evet. Böyle anne anne diye bağırıyordu. Sonra yanına gittim, bir anda kayboldu ama nereye gittiğini bilmiyorum. Ama buradan çok büyük bir ses geliyor. Peki siz şey anlatmıştınız. Sen hatta küçük abdestini yaparken Aha, evet, ağaç evet. yıkılmış. Ağaç çıkıldı. Hatırlıyor musun? Ha, motorla geçiyorduk aşağı doğru. Ağaç, Evet evet. çam ağacı. Sonra motor çalışmadı Abi galiba. rüzgar yok, bir şey yok. Pat diye ağaç yıkıldı. Hasbinallah, tövbe estağfurullah dedim. Destosu içedim. Ayıp bir sene, kusura bakmayın arkadaşlar. Destosu içemeyi unuttuk tabii cahilliğimizde. Ondan sonra tam gidiyorduk arkadaşlar motora doğru, aşağı doğru. Çünkü çok ayırdayız. Birisi ilkten taş attı. Çıkır çıkır geldi. Dedik hadi böyle dedik ki birileri bizimle oyun mu Peki oynuyor? metafizik varlıklar taş atar mı? Korkutmak amaçlı atarlar. Değil mi? Atarlar. Şimdi- Sonra o günden beri ilk defa mı geleceksin? Ha, evet, ondan sonra ilk defa geleceğim buraya ama burada mesela taş maç da çok atıyorlar. Hmm. Bayağı bir taş. Şimdi siz beni o bölgeye kadar, o deliğin oraya kadar gelmeyeceksiniz bende, değil mi? Yok. Çünkü abi normal, gene yanlış anlamayın, abdestimiz var ama namaz abdestimiz yok. Namaz abdesti olsaydı vallahi gelir. Ama abdestsiz bir an yola çıkamıyoruz. Tamam. O zaman fazla uzatmadan arkadaşlar. Şimdi dostlar, belli bir yere kadar iki tane dostum. Ben de merak ediyorum. Bölge zaten ormanlık bir bölge. Mümkün olduğu kadar çekmeye çalışacağım. İşte o 5-6 tane yorum yazan neden gündüz çekmiyorsun diyenlere, gece bakın. Her şey gece oluyor. Gece yaşadıkları, taş atılanlar. Zaten bölge hani İstanbul, mümkün olduğu kadar altında çok uygarlık var. Buyur kardeşim. Gece neye diyoruz biliyor musunuz abi, Serhat abimiz? Şimdi arkadaşlar, Allah bazı bizden önceki varlıklara süre verilmiş. Gece yatsı namazından sonra hiçbir şey yapılmaz. Yarına bırakılır, gündüz vakti. Gecenin işini yarına bırak, yapılacağım bir şey. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı insanlar gece türbeler olsun, başka yerler olsun, niye gitmiyorlar? Gece siz kendi aile mezarlığınıza gidebilir misiniz? Çünkü Yatsı namazına. gece onların Bitti. zamanı, değil Onun mi? zamanı. Sabah namazına kadar serbestler. Şimdi diyelim ayağın takılı, düştün mü? Niye düştün? Orada bir şey yok ki. Onlar nerede ezan okundu, nerede şey yaptı, kilitlenirler. Ta ki yatsı namazına kadar orada dururlar. Şimdi sen onun üstünden geçiyorsun, durup dururken düştün. Veya bir şey oldu, herhangi bir şey oldu. Onlar orada takılıyorlar. Evet. Ezandan sonra rahatlıyorlar. Teşekkür ederim kardeşim. Bu bilgileri 3 yıldır veriyorum. Dostlar, dediğim gibi bakalım neyle karşılaşacağız. Bölge zaten hani tarihi uygarlıkların geçtiği çok büyük bir bölge. Şimdi fazla uzatmadan başlayalım. Videoları sonuna kadar izlemeyi, gözümüzden kaçan ayrıntıları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok uzatmadan şöyle yavaş yavaş. Hadi gidelim bakalım. Şuradan mıydı? Buradan böyle. Şurada. Önce ama Ha. şurada bir yer var. Orayı göstereceksiniz herhalde. Burası da yine definecilerin kazdığı Evet, bir yer, değil mi? evet abi, orada- Şuradan mı insek Ha, acaba? ha, buradan. Oraya kazdılar. kafayı- Genelde siz isterseniz arkada olun çünkü Tamam. hep ekran görüntüsü önde olsun. Buradaki tabi defineciler belli kaya işaretleri ve şeylere göre gidiyorlar, değil mi? Şu dalga yapmışsın. Şurada yine bir kaya yapısı ve çalışma olmuş. Evet, sanırım bu kayadan. Zaten kayada baktığınız zaman, bilmiyorum, ekrana göre deve gibi gözüküyor. Tabi burada binlerce yıllık uygarlıklar vardı arkadaşlar. Her uygarlık biz, evet, burada burayı şeyler kazmış, değil mi? Ama bu 2 metre falan giden bir tünel herhalde. Siz girdiniz mi buraya, hiç baktınız mı? Fazla gitmiyor değil mi? Burada bırakmışlar. Neyse, biz kendi yerimize doğru gidelim. Siz bana hafiften yolu gösterin isterseniz. Nereden de? Buradan da.
Buradan değil mi? Ha, buradan gidelim. Ben şunu da yakayım. Mümkün olduğu kadar, ne kadar ışık olursa bizim için o kadar iyi. Akşam ezanı yeni okundu. Biraz sonra yatsı namazı okunacak. Ben şimdi şunu da senden alabilir miyim? Arazide ışık mümkün olduğu kadar bol olsun. Bölgede yaban domuzu popülasyonu da çok fazla. Evet. Geyik de var. Geyik değil mi? Şu bastığımız toprağın altında neler var neler var da işte. Ormanın sesi başladı. Siz buraya kadar mı? Evet abi. Ha, buraya kadar. Buradan yukarı yalnız mı devam edeceğim? Yalnız devam edeceksiniz. Tarif ettiğimiz yerden gideceksiniz. Nasıl gideceğim? Yukarıdan sağa. Şu göbeğin ilerisi değil mi? Sağına döneceğim. Siz oraya gelmeyeceksiniz. Burada bekleyeceksiniz. Aynen. Bölgemiz Tamam. bu kadar. O zaman ben gireceğim. Siz beni burada bekleyin. Tamam. Kazan mübarek olsun. Sağ ol. Dua edin. Sen de İnşallah. mübarek olsun. Sağ olasın. Evet dostlar. Onlar orada kaldılar. Zaten tariflerine göre şöyle yapayım. Çok çukurlar var. Şu gümbetin arkası dediler. Zaten burada böyle bir çalışmalar olmuş. Evet, burası. Zaten hemen anlıyorsunuz. Eğer ormanın içinde böyle bir kaya yapılaşması gördüğünüz zaman burada emin olun ki bir saniye, emin olun ki bir dakika, şeyim düştü. Şöyle zaten bakın şimdi gireceğim ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın kaya yapısı. Zaten bakın plastik şeyler var. Burada bir yapı varmış. Bastığım yerlerde. Zaten bakın. Şurada. Şurada bakın. Zaten bir şeyin üstünde yürüyorum. Burada zaten baktığınız zaman bakın. Bir yığın plastik şişeler, şunlar bunlar. Defineciler çalışma yapmışlar, gördüm. Ağaç parçaları, şişe parçaları. Şimdi şurayı mümkün olduğu kadar ışıkla çekeceğim. Şöyle bakın. Şöyle şuralarda şeyler var. Zaten bakın yapı olarak bir taşlardan belli. Burada bakın bir zaten duvar yapısı mevcut. Ben şurada etrafımıza bakalım. Şurada Bismillahirrahmanirrahim, bakalım neyle karşılaşacağız. Burayı defineciler mi açtı? Şuradan yalnız birazcık engebeli. Yalnız burada ben bir dakikanızı rica edeceğim. Şu üstüme başıma çeki düzen vereyim. Şu şöyle kalsın. Keserim oraları. Şu pantolonumu toplayayım. Hayvan falan var mı yok mu bilmiyoruz. Bakalım bu delikten neyle karşılaşacağız. Şu an tabi biraz daha şöyle yapacağım, bir dakika. Buraları büyük ihtimalle keserim, bir dakika. Şu ışığı burada bırakacağım. En azından yolumu aydınlatsın diye.
Şöyle yapayım. Şu ışığımı da alayım. Burada bir zaten bakın taş duvarlardan bir yapı var. Bu ışığımı burada bırakacağım. Arkadaşlar yaklaşık bir 30-40 metre gerimdeler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu ışık bana yeter. Öncelikle kafamızı sokalım. Oo, çok güzel. Bir çalışma yapılmış. Ağaç kökleri. Şurayı atlatırsam arkadaşlar burası biraz da ama aşağısı geniş. Bir de benim şurayı geçmem lazım. İçim çamur doldu. Bakın. Bence bu duvarlar eskiden yapılmış. Şuradan şöyle ışığımı oraya bıraktım. Geçebilirsem. Bakın. Telefonum burada. Telefon çekmez. Şöyle etrafı çekelim. Işık orada. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı bence bir koridormuş burası. Defineciler ağzını açmışlar. Alt toprak, yumuşak. Kaya yapısı. Eski. Defineciler bence şeyi açmışlar. Şuralar kandil koyma yerleri olabilir. Şöyle göstereyim. Hani böyle hafif eğilerek yürüyebiliyorsunuz. Şu tarafı da göstereyim. Işığım orada. Şöyle baktığınız zaman ses var. Toprak sert. Kemik parçaları. Şunu şöyle yapacağım. Biraz daha ışık olabilir. Evet, en azından şu yakamdaki ışığı açayım. Kaya. Burada bir tahta var ama burası çok yokuş. Şuradan aşağı iniyor ama burada buraya kadar gelinmiş. Çok kayıyor. Ve ben burayı ipsiz çıkabilecek miyim? Buranın altı kapanmış. Söyledikleri. Bakın. Yumuşak. Toprak kayıyor. Kuyu burada. Binlerce yıllık tarih. Bak şuradan da şuraya basacağım ama bunun altı aşağı doğru iniyormuş. Zaten şuralarda üstümüz orman ve toprak. Enteresan. Şuraya basayım. Şundan acaba evet, şunun altı boşluk arkadaşlar. Bakın hortum iniyor aşağıya. Şu tahtalarla kapatmışlar. Zaten bakın şuraya basacağım ama çok oynuyor. Yani ciddi oynuyor. Şu tahtaların altında ben görüyorum, bilmiyorum şeyde görüyor musunuz ama
Bakın tahtaların altında kapak var. Zaten şu sarı hortumda bakın aşağıya iniyor. Buradan da hortum iniyor. Yani şu gösterdiğim yerin altı boş arkadaşlar. Aşağı doğru iniyor. Defineciler sanıyorum burayı bir dahaki çalışmaya göre bırakmışlar. Işığım orada. Şuradan da mesela bakın gidiyor. Şuradan da gidiyor. Yani burası evet eski bir uygarlığın yaptığı yer ama toprakla dolmuş. Şu yapılar bakın, şunlar definecilerin çalışması değil arkadaşlar, tavandakiler. Şurası. Şunun altını açmamız lazım. Ama büyük ihtimalle burayı sanki belki de hala çalışıyor olabilirler. Sanki burayı bırakmış gibiler. Bakın çünkü ipler şu hortumun, şu sarı hortum var ya arkadaşlar. Onu şeye doğru, dışarı doğru da gördüm. Burası da gidiyor. Burası da gidiyor. Bakın. Şu işçiliğe baktığınız zaman zaten şeyimizi açalım. Radyasyonumuzu ölçelim. Bakalım enerjileri ölçelim. Enerji durumumuz nedir? Yerin altındayım ama ürperiyorum. Şöyle yapacağım. Şunu devamlı açık bırakacağım arkadaşlar. ...15 derece... ...17 gösteriyor. Şu 31'e çıkıyor. Bakın 31. Şöyle aşağı doğru tuttuğumuzda... ...fakat şu bölgede... ...bakın... ...şu tarafa tuttuğumuz zaman yükseliyor. 30'lara çıkıyor. 35'lere çıkıyor. Şu tarafa gösterdiğim zaman... ...bakın 35'leri gösteriyor. Aslında radyasyon uçağı. Şunu şuraya tekrar koyacağım çünkü... Tamamlamak zorundayım. Bu bir nevi aslında kiminizin EVP ötüyor bak. Niye ötüyor? Bir dakika. Durdu. Şuraya. Bak ötüyor. Şurada ötüyor. ...36. Ben yalnız yavaş yavaş düşüyorum. Bunu şu cebime koyacağım. Burada cebimde ötüyor. Allah Allah. Cebime koyduğum zaman telefon, ama telefon kapalı, telefon çekiyor burada. Allah. Burada öttü. Bak. Öttü. Hareket etti. Yani çok enteresan. Bakın şimdi burada da ötüyor. Şu ışığını da yakayım ben. Şundaki bu aslında bakın şu tarafta bir şey yok. 38'e çıkıyor. Hareket ediyor bakın. Evet. Sıkıntı. Ve ben Allah Allah her tarafım sardı. Denize binen bir şeytan. Bakın. Yoklardı. Şimdi biz şunu cebimize koyalım. Burada bak. Kırmızı oluyor, yeşil oluyor. 38. Hani ya radyasyon ya enerji. Arkamıza bakalım. Fazla vakit geçirmeyelim burada. Tabi şöyle yapalım. Dostlar. Gördüğünüz gibi hani şey yapıyorlar. Burada bir iki dakika durduracağım. Bir dua etmem lazım. Şimdi şöyle yapalım. Dostlar. Çok uzatmayacağım. Ötüyor, durup dururken ötüyor. Hani şunun düştü. Bakın şöyle tekrar göstereceğim. Şu an 32-33'lerde.
Bakın o tuşlarda dönem dönem ötüyor. Şurada çok büyük bir yoğunluk var. Bu aslında bir radyasyon ölçer ama araştırmalarımıza göre ve birçoğunuzun yazdığına göre bu bir takım enerjileri de ölçüyor. Etrafınızdaki enerjileri. Bakın mesela şu an 0. Bakın şu taraflara geldiğiniz zaman sıfırlara geliyor. Fakat bu tarafa yöneldiğiniz zaman bakın dönüyorum. Bu tarafa yöneldiğiniz zaman burada demin mesela 35'lerde, 36'larda ve daha da yükseliyor. 38'lere yükseliyor. Ben şu an gerildim. Evet. Arkadaşlar oradalar ama bir yandan da şey yapmıyorum. Hani ses duyuyorum. Ses. Şu altı nasıl açacağız? Şuraya nasıl tırmanacağım? Ben en güzel şurayı tırmanayım. Şuradan bir uzaklaşayım arkadaşlar. Şuraya ip yapmışlar ama bu ip tamam. Beni çeker. Çok kayıyor. Arkama da bakayım. Garip garip sesler duyuyorum. Evet, ötüyor. Şurayı çıkarsam ondan sonrası kolay arkadaşlar. Şurada şöyle yapalım. Ses var. Bakın burada mesela burayı kontrol edelim. 135 lira çıktı. Bir ara. Sessiz olacağım. Bakın ötüyor cebimde. Şurada 2 dakika sessiz olacağım. Ses dinleyelim. Arkamızda çekelim ki bu defineciler işi biliyor arkadaşlar. Yalnız sesi duyuyor musunuz? Hani şöyle yapayım. Şurada biraz. Duydun mu? Bu benim midemden gelmiş olamaz. Bu cihaz da tabii bazen. Gerçi enerji ışığım orada. Yapıya bakın. Buranın şöyle bir şey söyleyeyim. Şu aşağı ışığı tuttuğum yerde kesinlikle bir de şöyle yapalım mı? Ne dersiniz? Şu ışığı kapatalım. Mor ışıkta bakalım bir de. Şunu da saklayalım şöyle. Yok. Kapatacağım ama gerileceğim. Bakın şöyle baktığımız zaman duvarlara yok arkadaşlar, ben gerildim. Şunu yakacağım. En azından şunu yakayım. Şöyle baktığımız zaman bakın duvarlarda bir takım mineraller var. Şu beyaz büyük olan örümcek yuvası. Şu örümcek zaten buralarda belli oluyor. Bundan sonra şu an ben göremiyorum kamerayla. Yani çok karanlık olunca ürperiyorum. Bakın duvarlarda şeyler var. Bir takım mor ışıkta baktım. Mineraller var. Topraktaki
Bakayım yine benimle. Mesela burada akrep olsa hemen gösterir kendini. Şöyle bakıyoruz. Şöyle. Yalnız ben çok gerildim. Şunu şuraya koyacağım. Hatta hiç uğraşmayayım. Şu fenerimi yakayım. Fazla uzatmayayım. Çıkayım. Şurada biraz tırmanacağız. Oh. Kafamı vurdum. Yerlere bakalım. Şuradan sürünerek çıkacağız. Şurası dar. Evet. Şurada 2 dakika oturacağım. Sular damlıyor. Arkadaşlar burada görüntüyü durdurdum. Soluklandım. Enerji çok yüksek bir şey. Bakın şöyle göstereceğim. Şu ayağımdan aşağıya çıkıyor. Aşağıda büyük bir enerji var. Bakın şu an cihaz. Şu cihazı da göstereceğim size. Kaçlarda? 34, 35'lerde, 38'lerde. Enerji yüksek. Bak bu taraf mesela, şu taraf 0. Giriş tarafına baktığınız zaman şu ışığı koydum. Bakın ışık koydum girerken, oradan çıkacağım. Bu taraf, yani şu ışığı da tutayım. Bu tarafa doğrulttuğum zaman ise tek elimle de çok zor oluyor ya ben. 33'lere çıkıyor. 20'lere çıkıyor. 19'a düşüyor. Ama yüksek. Aşağıda daha da yüksek oluyor. Neyse çok uzatmayacağım. Dışarı çıkayım. Ötüyor. Demek ki etrafınıza bakın. Şöyle etrafında. Şimdi şuradan çıkacağım. Şöyle şuradan yüzü sürünerek çıkacağım. Bakın. Türkiye'de definecilerden sonra başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir yer. Işığım orada. Tamam. Arkamdan bir şey çekiyor sanki. Belki de ben üstü kuruntu yapıyorum, bilmiyorum. Yalnız içime kadar şu dal tut bıraktı. Şöyle bakayım. Etrafında hayvan bir şey var mı? Şurada bir şey parlıyor. Hayvan gözü parlıyor. Ayağa kalkacağım. Çünkü çevrede şey var. Şuraya bakalım. Son kez şuraya geçelim. Şurada şunu da alalım. Şuradan güzelce sakatlanmadan şu kamerayı şimdilik böyle bırakacağım arkadaşlar. Çünkü kayıyor. Çıkmak çok zor. Etrafta sesler var. Hayvan sesleri var. Etrafta domuz. Domuz sirkülasyonu çok fazla. Şurada bakıyoruz. Arkadaşların oraya doğru ötüp gidiyoruz. Buradan uzaklaşalım ama şuradan da bakın, zaten burada defineciler çalışmış ve şurada bakın taş duvarlar var. Taş bir yapı var. Ormanın sesi son sürat. Şu arkadaşların yanına doğru gideceğim. Şurada kimse yok. Şurada kimse yok. Şuradan şöyle. Tabii ormanın sesi, etrafta domuz sesi var. Şöyle etrafımıza bakalım. Şurada bakın. Taş yapı var. Taş duvarlar var. Taş duvarlar var.
Ses duyuyor musunuz? Şöyle yapalım. Ben burada kapatayım arkadaşlar. Büyük ihtimalle yaban domuzlar. Ağaçlar kırılıyor. Biraz yukarı çıkınca arkadaşların yanına. Şöyle bir daha bakalım. Hiç uzatmayalım. Şuradan. Buradan mıydı? Buradan da. Buradan gidelim. Bakın şurada da arkamda bir şeyler yürüyor. Şurada da şey var. Bakın. Taş duvarlar var. Şunun altında da bir şey var. Burayı gündüz gelip incelemek lazım. Şuradan bakalım. Bak. Ötüyor, duyuyor musunuz? Zaten yapı gereği bakın. Şurada zamanında girdiğim yerde bakın. Zaten girdiğim yer burası. Burada bir yapı olduğunu şuradan çok net anlayabilirsiniz. Bakın. Duvar yapıyı görüyorsunuz değil mi? Böyle bir oda duvarı. Kale duvarı gibi. Şöyle baktığınız zaman kale duvarı gibi. Şunu da yapacağım ben. Ne kadar çok ışık bizim için iyi. Şöyle bir daha çekelim. Bakın kale duvarı. Burası bir odaymış. İncir ağacı, koca bir incir ağacı. Benim zaten arkadaşlar girdiğim yerde bakın şu kavun çubuğunun ilerisi. Burasını sırf merak ettiğim için gündüz gelip araştıracağım. Biliyorsunuz ben videoları çekmeden önce hiç sizlerle beraber görebilmek için yeni keşif, yani sizle aynı heyecanı yaşamak için şey yapıyorum, nefes nefese kaldım. Ben şimdilik burada kapatacağım arkadaşlar. Şimdilik burada kapatacağım. Arkadaşların yanına gidince açacağım. Tamam. Evet dostlar. Sevgili dostlarımın yanına geldim. Biraz sonra onları da konuşturacağım. Gördünüz. Bir delikten giriyorsunuz. Eski bir yapı, eski bir uygarlık. Buradaki arkadaşlarla konuşacağım. Onlar da anlatacaklar. O göstermiş yer olduğum yerde aşağıda 11 metre tünel devam ediyormuş. Solda ve sağda toprak kayması olmuş. Fakat o tahtaların altında bir kapak varmış. O tahtaları kaldıktan sonra devam ediyormuş ama 11 metreymiş. Toprak tuzakları varmış. Bence eski bir uygarlık. Tabii bizden önce defineciler girmişler. Ama siz burayı Ziyaretçiler kanalında ilk defa görüyorsunuz. Sağ olsun sevgili dostlarım, isimlerini vermiyorum. Yüzlerini bulurluyorum. İstanbul'un altında yeni bir keşfe imza attık. Tabii artık definecileri saymıyorum. Onlar bizden hızlılar. Onların girmediği yer yok. Onlar tarihi bir şekilde buluyorlar ama lütfen buradan onlara da sesleniyorum. Bulduğunuz işaretleri, bulduğunuz yapıları kırmayın. Definenizi arayın. Devlet sizi zaten bir şekilde izliyordur mutlaka. Ama en azından tarihi dokuya zarar vermeyin. Orada nasibiniz varsa bir şey alabiliyorsanız alın. Ama ben sizin elinizde olsam mutlaka devletimize haber verin. Çünkü devlet sizin başınızda olursa her zaman daha başarılı olursunuz. Birçok uygarlığın geçtiği bir yerdeyiz. İstanbul'dayız. Videonun başında neden gece video çektiğimi birkaç tane yorum vardı. Onları da cevapladım. Çünkü benim için bir yorum, iki yorum hiç önemli değil. Belki 500 tane yorum arasında 4 kişi yazıyor. Niye gece çekiyorsun değil mi? Onlar da benim için önemli. Bugün Ziyaretçiler kanalı bir yerdeyse sizlerin yorumları ve sizlerin beğenileri sayesinde. Burayı gündüz araştıracağım. Burası çok gizemli bir yer. Dediğim gibi yer belli etmiyorum. Biraz sonra sevgili dostlarıma da vereceğim. Onlar da konuşacaklar. Hepiniz videoları sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Her hafta sizlere yeni yerler bulmaya, yeni keşifler yapmaya devam edeceğim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Evet sevgili dostum. Şöyle yapayım. Son sözlerini alayım. Neler söylemek istersin? Ben içeride çok gerildim. Allah abi araştır bak. Değil mi? Rabbim ne eylerse güzel eylesin. Değil mi? Teşekkür Öyle. ederim. Sağ ol, var ol. Hadi selamünaleyküm. Sen ne dersin? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, var ol. Seninle de tanıştık. Sağ ol, Allah Gördük. razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Kardeşim. Videoları beğeniyorsunuz. Beğeniyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Evet dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen emeklerimizi şu üstü bir çeker misin? Bakın arkadaşlar. Emek Öyle. böyle bir emek. Varsa var yoksa yok diyoruz.
Kimseyi kandırmıyoruz. Yalan söylemiyoruz. Zaten sevgili kardeşim videonun başında da söyledi. Onları kameraya çekmek çok zor. Anca bir gölge şeklinde. Anca bir ne bileyim video şeklinde. Arkada bir şey mi var? He. Arkada. Başladı mı parantelikler? Öyle. Gördüğünüz gibi ama bu emeklere değiyor. Sizle beraber girdim. Sizle beraber gördüm. Muhteşem bir duygu ama içerisi çok gerilimli. O aşağıya da 11 metre